Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Şahane bir konuğum var. Onu böyle atarlı giderli sözlerinden de sosyal medyadan tanıyorsunuz. Ben de çok yakından takip ediyorum. Sezin Kuruşçu bizlerle Merhaba beraber. Aysu'cum. Merhabalar. Çok mutluyum seninle tanıştığıma ve burada olduğuma. İyi ki davet ettin, iyi ki geldin. Ay ben de öyle, değer kattınız gerçekten de. Ben çok keyifli bir yayın olacağını düşünüyorum. Yayından önce de böyle bayağı bir kaynattık. Bir kere en başta şunu söylemek istiyorum. Çok iyi bir gözlemcisiniz. Gözlemciyim çünkü aynı zamanda kendi hayatımda yaşadığım her şeyi paylaşmaya gayret gösteriyorum. İnsanlar sanki bu yaşadıkları olumsuzlukların kendine özgü olduğunu düşünüyorlar sadece. Oysa ki hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Ama gözlemlemediğiniz ve anlamlandırmadığınız şeyleri çok daha şiddetli yaşayabiliyorsunuz ve çok daha üzücü, çok daha kırıcı olabiliyor. O yüzden gözlem bence hayatın en önemli unsurlarından bir tanesi. Evet, çünkü ben bakıyorum böyle bir karşıma bir şey çıkıyor mesela videonuz. Diyorum ki ya tam da aklımdan geçen şeyi söylemiş. Benim gibi diyen milyonlarca kişi bulabilirim. Var, evet. O an hissettiğiniz şey gerçekten hissediyorsanız mutlaka cevap size geliyor. Ve ben tamamen bununla ilintili görüyorum bu olayı. Ben mesela aklımdan çok önemli bir konu geçiriyorum. O an böyle o kaydırma eylemini gerçekleştirirken mutlaka o hissettiğim ya da düşündüğüm şeye bir cevap alıyorum. Çünkü algıda seçicilik. O an sizin hissettiğiniz duygu sizin karşınıza mutlaka cevap olarak geliyor diye düşünüyorum ben. Etkileşimin böyle güçlendiğine inananlardanım aslında. Ya evet, bir anda böyle yayılmaya başladı videolar. Çünkü böyle Evet. sürekli atarlı cümleler atarlı. Kimine iyi geliyor, kim de diyor ki tam içimden geçeni sövüyor ya benim yerime de diyor. Aynen öyle. Dur diyor, ben de paylaşayım da diyor. Yani böyle Evet. öyle bir hal aldı. Peki gerçekten de bütün bu atarlı cümlelerin hepsi sadece sizin hayatınızda olan kesitler mi, yoksa Gözlemler de etraftan var. da? Tabii okuyorum, araştırıyorum. Bazı psikolojik deneyimleri ve bilgileri de harmanlıyorum açıkçası. Ama yaşadığımız dünyanın içerisinde senin hissettiklerinle benim hissettiklerim aslında birbirinden farklı değil. Senin olaylara gösterdiğin tepki benim olaylara gösterdiğim tepkiden farklı değil. Sadece dozajı farklı. Eğer ben geçmişten bugüne almış olduğum tüm bilgileri zihnimde harmanlayıp doğru bir anlam verdiysem benim tepkim daha sakin, daha anlayan ve daha az acılı oluyor. Ama yanlış anlamlandırma varsa ve bu anlamı sahiplenme varsa o zaman işte kendini suçlayan, kendini yetersiz ve değersiz gören ve bunun da acısını yıllarca sırtında taşıyan bir birey haline geliyoruz. Anlam çok önemli. Yani gözlemlediğim şey insanların olayları, durumları, karşılarına çıkan kişileri nasıl anlamlandırdığıyla ilintili aslında. Ne anlam veriyorsanız onu yaşıyorsunuz. Evet, ben şunu sormak istiyorum. Yani biz ne zaman bu hale geldik? Yani şöyle düşünüyorum bazen, hani dediniz ya, çok ağır şeyler yaşıyoruz veya çok fedakarlık yapıyor. Son raddede de resti çekip gidiyor. O resti çekmeyene kadar düzelmez miydi? Düzelmiyor. Resti aslında çektiği şey içinden gelen duyduğu ses. Aslında o sese rest çekiyor kişi. Yani biz zihnimizde yaşanmışlıkları, duyduklarımızı ve gördüklerimizi paket halinde taşımaya devam ediyoruz. Çünkü bu doğduğumuz günden itibaren hatta kız çocuklarında anneanneden anneye, anneden kıza geçen böyle bir 3 kuşaklık bir döngü var. Ve ilk çocukluk evimizde öğrendiklerimiz var. Sevgiyi alma biçimimiz, sevgiyi anlamlandırma biçimimiz. Nasıl bir şekilde davranırsam nasıl sevilirim ya da sevilmem duygumuz. Eğer sevginin öngörülemediği bir evde büyüdüyseniz orada olacak olayları gözlemleyerek ortamı düzelten bir çocuk olarak mı hayatınıza devam edeceksiniz? Bu yetişkinliğinizde her şeyi toparlayan, her şeyi idare eden, her şeyi kabul eden bir birey haline mi dönüştürecek size? Yoksa o ailenin içerisinde güvenli bir bağlanma mı yaşayacaksınız? Yani koşulsuz sevgi, barınma, yiyecek, içecek ihtiyaçlarınızla birlikte sevginin de koşulsuz verildiği bir evde mi büyüdünüz? Evet. Eğer böyle bir evde büyüdüyseniz o zaman yetişkinlikte de sizin kuracağınız ilişkiler hep güvenli bağlanma, alt kaynağına sahip ilişkiler oluyor. Ama bu güvenli bağlanma başka bir ilişkide farklı bir hale dönüşüyor mu? Evet, dönüşebiliyor. Yaşadığınız ilişkinin size hissettirdiği noktada değişebiliyor. Kaygılıya da dönüşebiliyor, kaçıngana da dönüşebiliyor. Ve siz
o döngünün içerisinde neden bunun böyle olduğu sorgulamaya başlıyorsunuz. Çünkü bünyenin alışkın olduğu bir şey var, durum var. Nedir o durum? İşte ben seviliyorum ve koşulsuz seviliyorum. Başka bir ilişkiye geçiyorsun. Sevilebilmen için ya da görülebilmen için ya da değer görebilmen için senin o güvenli bağlanma şeklin yeterli olmuyor. Daha fazla yapmaya başladın. Bu sefer zihne kaygı yüklenmeye başlıyor. Ya da kaçmayı tercih ediyorsun orada. Orada ilişki birazcık hasar görmeye başlıyor. Ama sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki her şey o ilk doğduğumuz evdeki hikayede başlıyor. Belki bir evin salonunda, belki bir mutfakta, belki yatak odasında, belki de duyduğun tek bir kelimeyle şekilleniyor. Ya, evet. O yüzden güvenli bağlanma gerçekten çocukluk döneminde belki de bireye verilebilecek en özel hediye diye düşünüyorum ben. Yani aldığınız, yaptığınız oyuncaktır, odur budur, onların hepsini bir kenara koy. Güvenli bağlanmayı sağlayabilmek çok önemli ve çok değerli. O güvenli bağlanma olmayınca da işte kurulan evlilikler, ilişkiler Her şey bozuluyor. bozuluyor. Ama ben şunu da görüyorum. Mesela hani diyorlar yani evlenin ama çevremde de baktığım evliliklerde mutlu gibi davranan mutsuz evlilikler var. Evet, Yani mesela 20 yıl evli aslında sabrediyor. Bir taraf sabrediyor, o yürütüyor. Mutlu olduğundan değil. Neden yürütüyor? Neden öyle mesela? Evliliklerin çoğunda bu bir iletişim Çünkü kopukluğu var. Şimdi bak evlilik sistemi de çok enteresan. İki ayrı dünyanın insanı bir araya geliyor ve birlikte yaşayacaksın diyorlar ömür boyu. Bence bu arada bana sordunuz da el alem ne der? Ona da gireceğim. Onun bir video var, daha paylaşmadım. Bu akşam girecek Tamam, hatta yayına. buyurun. Buradan da şeyi olsun. Tanıtımı olmuş olsun. Şimdi iki ayrı dünyanın insanını bir araya getir. Diyorsun ki birlikte yaşayacaksın. Ama iki ayrı dünyanın insanının fikirleri ayrı. Yaşanmışlıkları ayrı. Öğretileri ayrı. Şimdi diyor sen onu kabul edeceksin. Ben onu kabul edeceğim. Kabul edemiyor. Belli bir süre sonra bir tartışma, bir çatışma oluşmaya başlıyor. Aile baskısı, toplum öğretileri. Günümüzde artık çok fazla kalmadı o el alem döngüsü ama yine hali hazırda onun neden olduğunu anlatacağım. Bir şekilde sizi orada kalmaya zorluyor. Artı kendimle ilgili temasım. Ben tek başıma yapabilir miyim? İşte hayatımı tek başıma yönetebilir miyim? Bu böyle gelmiş böyle gider döngüsünün içerisinde kendini bir ispat savaşının içerisine giriyorsun. İspat savaşının içerisine girdiğinde bir değersizlik algısı oluşmaya başlıyor. Arkasından yetersizlik döngüsü geliyor. Arkasından bir suçluluk yüklemesi. Ve bir bakıyorsunuz artık o evliliğin içerisinde kendini kaybeden bir kadın. Adam çok kaybetmiyor da kadın, kaybeden bir kadın olarak yaşamaya devam ediyorsunuz. Ve bunun adına da bu benim kaderim diyorsunuz. Çocuklarım için buna katlandım diyorsunuz. Çocuğun senden böyle bir şey istedi mi? İstemedi. Senin için saçını süpürge ettim deyip sonrasında çocuğunuza da bir suçluluk yüklemeye başlıyorsunuz. Doğru. Yani çocuğun böyle bir talebi yok ki. Kalmayacak, kalmasaydın diyebilir bu çocuk. Ben senden böyle bir şey talep ettim mi diyebilir. Ama siz ona da o görevi yüklüyorsunuz ve bir sorumluluk addediyorsunuz. İşte diyor ya anne sana adadım. Evet. O çocuk da bana neyi adadı? Ben böyle bir talepte bulunmadım diyor çocuk aslında. O sorumluluğu almak istemiyor. Ama böyle bir karmaşık sürecin içerisine girmeye başlıyoruz. Oysa ki evlilik dediğimiz şeyin içerisinde senin bir alanın var, benim bir alanım var. Ben alanıma ne kadar saygı duyuyorum. Senin fikrini savunmak zorunda mıyım? Hayır değilim ama orta yolu bulabiliriz. Senin düşünceni onaylamak zorunda mıyım? Hayır ama orta yolu bulabiliriz. Beni ikna edebilirsin, ben seni ikna edebilirim. Dolayısıyla biz birbirimizi anlamaya başlarız, duymaya başlarız. Duyarız. Dinliyorum, geçiyorum değil. Gerçekten o durumu özümseriz ve hayatımızın içerisinde entegre ederiz. Biz dinlemeyi bırak, hani duymayı bırak, dinlemiyoruz bile. Hani eskiden derlerdi ya, bu kulaktan girsin, bu kulaktan çıksın. Keşke olsa öyle bir şey. O aslında insanı rahatlatan bir durum. O bir kulaktan girip bir kulaktan çıkması, söylenenleri. Çünkü beyin sonuç ister, zihin sonuç ister. Buradan o bilgi girer, analiz edilir, işinize yarayan kalır, işinize yaramayan dışarıya atılır. Şey gibi, tıpkı yeme sistemi gibi, besini alırsın, işine yarayanlar gelir, ondan sonra dışkı olarak atılır. Onun gibi değerlendirmek lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Bilgiyi alıyoruz, buraya hapsediyoruz ve burada döndürüyoruz. Belli bir süre sonra ne oluyor? Tetikleyicilerle o bilgi ve durum daha da büyümeye, daha da gelişmeye ve artık sizin hayatınızı hapsetmeye başlıyor.
Oradaki o duyduklarınız sizin gerçek sesiniz olduğunda da işte o zaman katlanan bir birey haline geliyorsunuz. O da birikiyor, birikiyor, birikiyor. Aynen. En sonunda patlıyor. Anlamak bir bilinçtir. Yani ben şu anda duyduğumdan ne hissediyorum? Bende nasıl bir etki yaratıyor? Bende hangi yarayı tetikliyor? Anlıyorum. Bunu bilinçli olarak kabul ediyorum. Ya da etmiyorum, reddediyorum. Ama katlanma olayına döndüğünde işte kendinden vazgeçiş oluşmaya başlıyor. Eski yaralar da tetiklenmeye başlıyor. O yüzden ilişkilerin içerisinde de belli bir süre sonra her iki taraf yine birbirini suçlamaya başlıyor. Senin yüzünden oldu diyor. Aslında eski bir yaraya temas ediyor ve o yarayı iyileştirebileceği umuduyla orada kalmaya devam ediyor insanlar. Evet, aslında ben hep bunu söylerim. Bazen bana kızıyorlar da sınırlarınıza çekilin. Tabii. Deyince de bana kızıyorlar. Ama sınır koymak ayıp. Evet. Sınır koymak terbiyesizlik. Sınır koymak reddedilme içerir. Sınır koyduğun zaman bir sonraki aşamada reddedilebilirsin, kaybedebilirsin, yalnız kalabilirsin. Tüm bu korkular sizin sınır koymanızı engelliyor. Ondan sonra da diyorsunuz ki ben kimseye hayır diyemiyorum. Diyemezsin çünkü altında bu korkular var. Kaybetmekten korkuyoruz. Siz Reddedilmekten ne zaman korkuyoruz. bu bilince geldiniz, hayır diyebildiniz? Valla benim bu bilince gelmem herhalde son 10 yıldır diyebilirim. Ben hayırları çok olan bir insanım. Her şeye hayır der. Hayır, 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 hayır. Ama sadece o bir savunma mekanizması olarak kullandığım hayırmış. Eyleme baktığımda hayır dediğim her şeyi yapmışım. Ne zaman ki gerçekten canım acımaya başladı. Burada bir yanlışlık var. Bunun sebebini araştırman lazım. Ve neden sen bunu yapıyorsun diye sorduğumda benim de bu sürecimin altında yine yalnız kalma, kaybetme korkularım çıktı ortaya. Onları duyup görüp bu korkum hala var mı? Evet var. Yalnız kalmaktan ben de her insan gibi korkuyor muyum? Evet korkuyorum. Kaybetmekten korkuyor muyum? Evet korkuyorum. Ama ben onlara rağmen hayatımı yönetmesine izin vermemek adına o hayırı kullanmayı seçiyorum. Korkum var, orada duruyor. Her insanın korkusu var. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum diyen bir insan var mı? Yok. Hepimiz bir şeylerden korkuyoruz. Bu korku işte ne bileyim bunun yere düşüp elini kesmesi korkusu değil. Onun iyileşeceğini biliyorsun. Öbür korku da iyileşebilir. Ama kabul edersen ve görürsen. Ama şöyle bir şey oluyor mesela, hani dediniz ya korkularımız var. Mesela o zayıf noktalarımızı, korkularımızı da en sevdiğimiz birine gösterdiğimizde bir şey olduğunda yine o en sevdiğimiz bizi oradan vuruyor. Tabii çünkü neden? Senin acıyacağın yeri biliyor. Nereden canının yanacağını biliyor. O yüzden zaten toksik ilişki kavramı dediğimiz kavram sınırsızlıklardan oluşuyor diyoruz. Çünkü siz hayatın, bizim bu dünyada kapladığımız alan, elini şöyle getir, şöyle çevir. Yani cürmümüz dediğimiz Evet. bu kadarcık bir alan. Ben bu alandan kimin girip kimin girmeyeceğine kendim izin verebilirim. Yani bana ne kadar yaklaşabilirsin? Benimle ilgili bilgiye ne kadar sahip olabilirsin? Benim en özelimi ne kadar öğrenebilirsin? Bunu vermek veya vermemek benim elimde. Ama ben o yalnız kalma, kaybetme, reddedilme, alt bilinçli korkularımdan ya da işte çok aşırı fedakarlık yapmak, çok fazla değer göstermek, istenmeden yardım etmek. Bunun altında onaylanma ihtiyacı var. Tüm bu unsurların arkasında gizlenerek aslında o kapıyı tamamen açıyorum. Benim alanıma girmesine izin veriyorum insanların. Benim en can alıcı noktalarıma kadar anlatıyorum. Ve arkamı dönüyorum. O en can alıcı noktamda yaralanıyorum. Hançeri batırmış. Çünkü aslında orada neyi kullanıyor? Senin kaybetme korkunu kullanıyor. Gidiyor. Ama hiç mi bırakıyor. konuşmayacağız kimseyle? Sınır. Sınırlı konuşacağız. Sırrında. Yani sırrın, hani derler ya, sırrını söyleme dostuna. Onun da bir dostu vardır, söyler dostuna. Yani size ait olan ve size özel olan şeyi belirli çerçeveler dahilinde kullanmak gerekiyor aslında. Niye söylüyorum? Neden anlatıyorum? Neden en detayıma kadar bu bilgiyi vermeye ihtiyacı hissediyorum? Bana bunu yaptıran ne? Evet, o işte biz orada herhalde onu Bana o bunu sınırı yaptıran ne? çekemiyoruz. Kabul görmek mi? Acınmak mı? Tüh ya, yazık. Ya, bu da böyle deyip her şeyin tolere edilmesini istemek mi? Ne istiyorum orada? Bana bunu yaptıran ne? Herkeste farklı bir şey var.
Çünkü yine dediğim gibi o eve gidiyorum. O evin içerisinde ben sevgiyi nasıl öğrendim? Sevgi benim zihnimde nasıl bir şema? Onaylanırsam sevilirim. Fedakarlık yaparsam sevilirim. İnsanlara hayır demezsem sevilirim. İşte acı çekersem sevilirim. Acı çektirirsem sevilirim. Ne gördü o evin içerisinde? Sevgiyi anlatma dili belki şiddet. Bilmiyoruz ki herkesin yaşadığı şey farklı ama bunu nasıl anlattığı, nasıl dışarıya gösterdiği bunlar esas önemli olan o da bireye göre değişiyor. Evet, aslında bu sadece mesela ilişkilerde olmuyor. Mesela ben de eskiden mesela çok bir arkadaşım bir şey isterdi. Mesela şuraya gidelim. Müsait değilim demeyi bilmiyordum çok. Ay mesela Ayıp olur, istemesem değil mi? bile ay üzülür ya. Hani gideyim bu sefer de gideyim. Ama sonra baktım ben yoruluyorum Sana yani. hayır diyorlar, sen üzülüyorsun. Aynen. İstemediğim bir şey yapıyorum. Ben sürekli müsaitim. Onlar müsait değil. Bu sefer ben de müsait olmamaya başlayınca gerçek arkadaşlarımı gördüm. Evet. Zaten ilk hayır demeye başladı. Herkes şunu söylüyor. Ben hayır diyemiyorum. İşte ayıp gelir. Biz öyle görmedik. Annemizden babamızdan da öyle görmedik. Evet, görmediğin için diyemiyorsun zaten. O başka mesele ama ilk hayır dediğinizde ve bunun arkasında gerçekten durmaya başladığınızda çevrenizdeki insanlar patır patır dökülmeye başlıyor. Bu artık benim emrimden çıktı. Uyku yapmıyor. Sizi yönetemeyeceklerini anladıkları zaman yönetebilecekleri başka kurbanlar buluyorlar. Öyle söyleyeyim. Doğru, kurban. Kurban. Onlar kurban. Yani o da bir seçim. Ben de daha öncesinde bir kurbanım. O bilinci yaşıyordum. Demek ki bu da izin vermiş olan kişi benim. Senin hayatında seni kurban olarak gören kişi kendini de kurtarıccı olarak görüyordur ya da bir zorbadır. Başka alternatif yok. Manipülatör mü diyoruz artık? Manipülatör ama zorbalık daha da ağır manipülasyondan. Hani ya kurtarıcıdır ya zorbadır. Peki senin hayatında niye buna ihtiyacın var? Niye bir kurtarıcıya ihtiyaç duyuyorsun? Benim artık bir kurtarıcıya ihtiyacım yok dediğin andan itibaren kurban bilincinden çıkmaya başlıyorsun zaten. Kendini bulmaya başlıyorsun. Hayatının merkezinde ne var ona bakmaya başlıyorsun. Birçok insana soruyorum. Senin hayatının merkezinde ne var diye soruyorum. Eşim var, annem var, arkadaşım var, işte kocam var, sevgilim var, çocuklarım var. Sen neredesin diyorum o merkezin içerisinde. Yani o merkez kocaman bir daire. Tam orta noktası. Bunlarsa sen o dairenin içerisinde neredesin? Yokum diyor. Peki bu yaşadığın hayat senin hayatın mı? Evet, benim hayatım. Ama merkezde başkaları var. Onların dediklerini yapıyorsun. Bu senin hayatın nasıl olabiliyor? Diyor. Neresindesin? Dışarıda bir yerdeyim diyor. Yani senin onların hayatındaki rolüne ihtiyacı oldukları zaman görevlendirirler. Rolüne ihtiyacı olmadıkları zaman da o çemberin dışında bırakılan bir insan haline geliyorsun. Öyle bakınca aslında Sonra da buna benim hayatım deyip o hayatın altına imza atıyorsun. Hadi ya diyeceğim. Nasıl senin hayatın? Kendi mutluluklarını bilmiyorsun. Seni üzen şeyleri bilmiyorsun. Tercihlerini nasıl kullanman gerektiğini bilmiyorsun. Kendine nasıl bir zaman ayırman gerektiğini bilmiyorsun. Kendin nereden yaralanırsa çoğu zaman bunu bile bilmiyorsun. Çünkü o kadar çok onlara kanalize olmuşsun ki sen yoksun orada. Senin olmadığın bir yerde de senin mutluluğundan söz etme şansım yok. Yani kendi hayatının başrolü oluyorsunuz aslında. Evet. Ama diyor ben diyor çocuklarım orada var diyor. Benim diyor çocuklarım hayatımın temeli diyor. Ben nasıl diyor merkeze koyayım kendini. Sen mutlu olacaksın. Sen iyi olacaksın. Sen sana iyi gelen şeyleri yapacaksın. Önce zihnini bir temizleyeceksin. O zaman verimin daha fazla olacak. Tahammül gücün daha fazla olacak. İdare etme gücün daha fazla olacak. Kendini bulduğun zaman. Sonra çocuğunun karşısına geçip de senin için saçımı süpürge ettim. Sen bana bunu niye yaptın demeyeceksin. Dolayısıyla sağlıklı bir ebeveyn olacaksın. Doğru. Yani kendini suçlamadığın için çocuğunu da suçlamayacaksın. Ve iletişim bu alanda inanılmaz güçlü olmaya başlayacak. Beni sustur arada Aysucuğum. Ben Yok hiç hayır susmam. ben dinliyorum şu anda da böyle çok hoşuma gidiyor, Ben dinliyorum. susmam yani. Benim kafamda şekillendi. Hatta şeyi de düşünüyorum. Hani siz böyle dediniz ya biraz önce insanın kendiyle de konuşup onun farkına varması gerekiyor diye. Belki de bu videoyu izledikten sonra ya acaba ben de mi böyleyim ya? Fark etmeden acaba ben de mi çok fazla fedakarlık yaptım? Ben de mi kendimden vazgeçtim diyenler Evet. vardır. Sizin güzel bir ayna yönteminiz var. Onu öneriyorsunuz. Ben videolarda da görüyorum. Evet yani aynaya bakmak bence dünyanın en güzel şeyi. Biz
Şimdi diyoruz ya, yüzleşme çok önemlidir insanın hayatında. Ama herkes yüzleşmekten kaçar. İkili yüzleşmekten de kaçar, kendiyle yüzleşmekten de kaçar. Çünkü orada dediğim gibi hangi korkusuyla, hangi anısıyla, hangi yaşanmışlığıyla karşı karşıya gelecek ve o onun için nasıl acıtacak bilmediği için bundan kaçar. Ama biz esas kendi aksimizi bile görmekten kaçıyoruz. Eminim bu videoyu izleyen birçok kişi şunu yapıyordur. Sabah yataktan kalkıyorsun, işe gideceksin, hazırlanıyorsun, saçını topluyorsun, kıyafetini giyiyorsun, bakıyorsun, evet çok güzel görünüyorum diyorsun. Bu kadar. Kim için? Dışarıdan nasıl göründüğünü görmek için o aynaya bakıyorsun. El alem. Ama kendinle ne kadar temas kuruyorsun o aynada? Kendi gözünün içindeki mutluluğu ya da mutsuzluğu ayırt edebiliyor musun? Biz aynaya bile bakmaktan korkuyoruz. Makyaj yapıyorsun. Evet güzel oldum diyorsun. Ama orada göz bebeklerinin içine bakarak Aysu bu sen misin dedin mi hiç? Aysu günaydın. Kendini bugün nasıl hissediyorsun? Gayet iyi görünüyorsun. Dedin mi hiç? Vallahi bak doğruyu söylemek gerekirse bir iş falansa veya bir toplantıya gideceksem sevmediğim birisi söverek kalkıyorum herhalde. Öf, lanet olsun bu toplantıya da gideceğiz. Yine hemen şunu giyip gideyim Evet. falan öyle Görev. günler oluyor. Bak, Görev hayat olunca. görev. Aynen. Oysa ki orada sen tüm benliğinle, ruhunla, zihninle ne kadar istemesen de orada varlığınla oradasın. Yani biz mesela o tip ortamlara girdiğimizde sıkılıyoruz. Neden? Çünkü varlığımızın oraya ait olmadığını düşündüğümüz için Ne sıkılıyoruz. yapacağız? Mesela burada Kendi kendime aitim. Önce ben kendime aitim ya. Ben burada bulunuyorum. Evet şu an benim için burada bulunmam işim gereğince gerekli. Evet mutsuzum, rahatsızım ama dışarıdaki tüm bana gelecek negatiflere karşı kendimi arındırıyorum. Yani görmüyorum, duymuyorum, hissetmiyorum. Sadece işim o. Odağını değiştirmek. odanızı değiştir. Biz izleyen çok beyaz yakalı da var yani. Şimdi adam yani mecbur gidecek işe. Kişiye odaklanmak yerine kendine odaklan. Ya da başka bir şeye odaklan. Ayna koyun çalışma masasına. Evet. Kendinize odaklanın. Bakın kendinize. Yapıyor musunuz bunu sık sık evde? Yani Aynen. karşıma koymuyorum ama ben sürekli online olarak çalıştığım için zaten bütün gün kendi aynamla karşı karşıyayım. Kendimi sürekli görüyorum. Bazen mimiklerimi değerlendiriyorum. Bazen kendime bakıyorum. Burada çok sertsin diyorum. Şu an ne hissediyorsun diye soruyorum kendime. Bazen sabah ben de kalktığımda böyle güllük gülistanlık olmuyorum. Mesela 2 gündür işte canlı yayınlar var. Sabah kalkıyorum alelacele çıkmam lazım. Kahve içmeden güne ayılamıyorum mesela. Kahve içmediğim zaman oğlum bazen bana şey diyor. Anne diyor sen o yayınlara gidiyorsun böyle güzel güzel konuşuyorsun. Bir de sabahki halini ben şimdi vereceğim ve eteri olarak yayınlasınlar falan diyor. Bazen biz de yönetemiyoruz tabii ki. İnsanız. Ama sonuç olarak kendimi dinlemeyi seçiyorum. Yani o an çok sinirlenebilirim, tepki gösterebilirim, bağırabilirim, isyan edebilirim. Ama ben bunu niye yaptım? Burada bana hangi durum tetikçi oldu? O tetiği çözmeye çalışıyorum. Niye hatırladım yine? Onu alıp, evet burada bunu hissetmiştim, bundan dolayı oldu. Şimdi kabul ediyorum bu durumu ve sistemi dinlendirmeye geçiriyorum. Sempatik sinir sistemiyle değil de biraz parasempatikle. Peki şey soracağım hani dediniz ya online genelde görüşmelerde en çok ne dikkatinizi çekti? İnsanların ortak derdi ne? Genel olarak. Anlaşılmamak. Herkes anlaşılmamaktan şikayet. Evet, anlaşılmamak, değersizlik, yetersizlik ve suçluluk. Bu üçlem, dörtlem diyelim. Hepsi bir arada çalışıyor zaten. İfade edemediğini düşünüyor kendisini. Mesela bize bir kadın yazmıştı. Şimdi biz canlı yayınlarda çok kadın hakları, kadınlarla ilgili konuşuyoruz ya. Aysu Hanımcığım işte bilmem şu kadar yıllık evliyim. İşte kocam bana psikolojik şiddet uyguluyor. Sürekli aşağılıyor. Sadece sanki mutfakta çalışan bir robot gibiyim. İşte ne yapmalıyım? Ben güçlü bir kadın olamadım. Ağlıyor. Sonrasında işte yoldan bir şeyler söylüyorsun işte uzmandan destek al falan. Bu sefer de dedi ki siz beni kocamdan ayırmaya çalışıyorsunuz. Hem şikayet ediyor hem de çıkamıyor orada içinde. Dedim nasıl biliyorsanız öyle yapın bana fikir sormayın. Konfor alanına giriyor çünkü. Onun için o şikayet alanı konfor alanı. Şikayet ettiğin şeyi büyütürsün bir kere. Bir de şikayet etmemeyi denesen aslında. Kimseye de beni kocamdan ayırmaya çalışıyorsun gibi bir cümle kurmayacaksın. Kendi anlattı kendi sonra bana geri döndü. Neyi büyütmek istiyorsun hayatında? Onu ya şikayet ederek güçlendirirsin ya da odaklanarak
güçlendirirsin. Negatifi büyütmek istiyorsan şikayet edeceksin. Pozitifi büyütmek istiyorsan odaklanacaksın. Seçim senin olur. Bazı kişiler gerçekten bulundukları noktadan çok fazla çıkmak istemiyorlar. Çare arıyormuş gibi görünüp eyleme aynı şekilde devam ettiğinde ya da hiçbir şey yapmadığında sihirli değnek böyle sanki gelip dokunacak ve her şey değişecekmiş gibi. Bence bazıları düşünüyorlar. acıdan besleniyor. Acıdan besleniyoruz çünkü sevginin şeması acı çekmek. Öyle öğrenmiş. Evet. O yüzden o tip insanlarda artık diyorsunuz ki inşallah sen de bir gün bir farkındalığa varır ve bu değişimi sağlarsın. Şikayet ediyorsan o zaman bu şikayet sana iyi geliyor demek ki. Buradan besleniyorsun demek ki. Birazcık o noktada kendi haline bırakmak gerekiyor. Ama çok şikayetçi insan zaten destek almayı kabul etmiyor. Aslında programın başında dediğinize dönüyoruz. Hani çocukken onu görmüş ya. O şekilde sevilmiş. Normal. O evlenince de veya 20 yıl geçse de çocuğundan da aynı psikolojik şiddeti görse o şekilde sevildiğini Evet. kabul ediyor Evet. bence. Normalleşiyor. Evet. Mesela hep derler ya anne olarak kızının bahtını yapamazsın ama tahtını yaparsın. yaparsın. Şimdi bence çok saçma. Yani taht dediğiniz şey ne? Ne? Zenginlik mi? Para mı? Pul mu? Ne? Nereden gelmiş acaba bu söz? Bahtını. Bahtını yapamazsın. Bahtını yapamazsın. Tahtını yaparsın. Tahtını yaparsın. Bahtını yapmak lazım aslında. Bahtı yapmak lazım. O bahtı oluşturabilecek şey de aslında orada vermiş olduğun güvenli sevgi alandan oluşuyor. Hani ben işte çocuğum çok üzülüyor, kocası tarafından sevilmiyor, işte şiddet görüyor. Geride dönmez ama o Sen kız. susarsan değer görürsün, sevilirsin kodunu vermedin mi bu çocuğa? O da susmayı değerli olmakla eşleştiriyor. Susmanın doğru bir şey olduğunu öğrenmiş çünkü. Sustuğu zaman zarar görmeyeceğini öğrenmiş çünkü. Başka bir gücün onu yönetebileceğini, kontrol edebileceğini, sınırlarını aşabileceğini ve bunların normal olduğunu öğrenmiş. Siz yıllarca 20 sene aynı evde yaşayıp bunları gördüğünüz zaman 21. yılda hiçbir şey pat diye değiştiremiyorsunuz. Doğru. Farkındalık gerekiyor bunun için. Aslında ilişkinin başında ona sınırlarına çekilmesini öğretmediği Tabii ki. için adama da o sizi aslında öyle tanısaydı ona göre davranırdı. Tabii ki. Sen bilirsin hayatım. Sen Aynen. bilirsin al sana sen bilirsin. Al sana sen bilirsin de ondan sonra ben bilirim. Sen ne bilirsin ki? Sen zaten yapamazsın ki. Bak değersizlik, yetersizlik bunlar durduk yere yüklenmiyor. Bir de altta öyle bir kod varsa ben bunu işlemeye devam ediyorum. Şimdi yükseltiyorum seni sana. Sesini yükseltiyorum. Giderli hale getirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Kıvama geldi. Geldim şu anda kıvama. Yani mesela El Alem'den demin bahsettik ya. El Alem örgütü diyorum ben. Yani El Alem tek başına değil. Onlar bir örgüt halinde çalışıyorlar. Ama şu anda yine azaldı. Eskisi gibi değil. Benim çocukluğum, ben X kuşağıyım. 49 yaşındayım. Yani Maşallah gerçekten o süreçleri hani sınırların ve kuralların çok olduğu bir nesiliz biz. O yüzden seviyorum aslında neslimi, öğrendiklerimizi. Ama El Alem döngüsünün içerisinde de kalmış ve sıkışmış bir nesiliz. Kültür. Millet ne der? Sakın saçmalama, ayıp olur ya, yapma. Sus duymasınlar. Dizilerde Ama bile o aşılandı. aynen öyle. Bize ne öğretildi biliyor musun? Evimizin içerisinde. Kendi duygularından önce başkalarının düşüncelerini önemsemek. Doğru. Sonra önce bu evde öğrendik. Aman o ne der, aman bu ne der diye. Sonra mahallemizde öğrendik. Sonra geldik iş yerinde öğrendik. Sonra dedik ki ben hiçbir şeye sesimi çıkar. Öğrendin. Ne yapmaya başladım? Bu sefer hayatının içerisinde hep başkalarının düşünceleri. Benim hissettiğim bir duygu var ama duygumu dinlemiyorum ben. Başkasının düşüncesini, ona verdiği zararı düşünüyorum. Sizin kuşakta bilirsiniz. Bizimkiler vardı ya. Sevim koş. Aynen. Orada bile o mantık girmiş. Yani düşünsenize, ben burada ne hissediyorum yok. O ne der? Onun düşüncesi. Onun düşüncesinin ağzından çıkışı. Filtreli mi çıkacak, filtresiz mi çıkacak? Beni daha çok aşağıya mı çekecek? Yukarıya taşımayacak da aşağıya mı çekecek? Yerin dibine mi alacak? Bu korkular var o El Alem sisteminin içerisinde. Evet, topluma
negatif örnek olmayalım, yanlış bir şey yapmayalım. Tabii ki toplum normlarına sadık kalalım. Ama diğer taraftan da benim de bir hayatım var ve beni onu yönetebilmesini bilecek kapasitedeyim denilmemiş hiçbir zaman. Evet. Yani toplumun direttiği şeylerin içerisinde duygu yok. Onu demek istiyorum. Duygu değil, düşünce ve sözcük önemli. Söz. Aslında bitirirken de şunu söyleyelim. Şu soruyu o zaman soracağız kendimize. Hayatımızın merkezinde kim var? Evet, hayatının merkezinde kim var? Eğer hayatının merkezinde sen yoksan, sen ne istediğini bilmiyorsan, sen kendini tanımlayamıyorsan, acılarını, hüzünlerini, mutluluklarını, mutsuzluklarını, kırgınlıklarını, kızgınlıklarını tanımlayamıyorsan, ben bilmiyorum ki neden böyle oldu diye kendine sürekli sorguluyorsan, o zaman umutsuzluğun içerisinde kalmaya mahkumsun arkadaş. Aynen öyle. Kendini duy, kendini dinle. O ses senin mi yoksa bir otoritenin mi? Bunu ayırt et. Sonra kendine yeni, temiz ve parlak bir başlangıç metni yükle diyorum ben her zaman. Ay, umarım faydası olur bu videoyu Dilerim. izleyenlerin de. Valla ben çok keyif aldım. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür İyi ederim. ki geldiniz, değer kattınız. Çok teşekkür ederim. Çok hızlı geçti zamanda. Arkadaşlar siz de bu videodan sonra bu soruyla bitirdim özellikle. Evet. Hayatımın merkezinde kim var? Evet. Bu soruyu sorun. Kapatın videoyu, geçin aynanın karşısına değil mi? Evet. Şimdi sabahın videosunda... Kocaman bir sözünü kesiyorum. Ha. Kocaman bir daire çizin. Hayatınızın tam o dairenin merkezi olduğunu hayal edin. Ve oraya yazın. Orada kim var? Ve siz o dairenin neresindesiniz? Balkondan mı, çatıdan mı, yoksa gerçekten o merkeze yakın bir yerlerden mi bakıyorsunuz hayata? Eğer yakınlardan bir yerden bakıyorsanız iyice merkeze gidip orada kendinizi duymayı seçin diyorum. Ay çok güzel, çok güzel. Bunu deniyoruz arkadaşlar. Ben de deniyorum. Benim için de geçerli. Yazacağım. Aysu ne istiyor? Evet. Aysu'nun merkezinde kimler var? Evet. Hep beraber deniyoruz. Canlı yayında da soracağım denediniz mi diye. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.